Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte ezberleri bozan dolar yorumlarımızı, altın yorumlarımızı, gümüş yorumlarımızı, euro yorumumuzu, sterlin yorumumuzu ve bitcoin yorumumuza devam edeceğiz. Ve sizlerle birlikte piyasaların varabileceği noktaları burada değerlendirmeye çalışacağız. Özellikle Fed'in yapmış olduğu faiz artışı ve ardından bu faiz artışlarına devam edeceğinin sinyalinin Powell tarafından verilmiş olmasının ardından dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin sert bir şekilde geliştiğini hep birlikte izledik. Bu hareketlerin devamında tabii ki ülkemiz içerisindeki dolar Türk lirası üzerindeki baskı da artmış oldu. Dolar Türk lirasında sizlerle birlikte izlediğimiz şuradaki üçgen içerisindeki hareket gördüğünüz gibi arkadaşlar mum hareketiyle birlikte yukarı yönlü kırılmış durumda. Tabii buradaki hareketin yukarı yönlü kırılması bizler için dolar TL kuru için olumsuz bir hareket ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareketlerin daha da sertleşebileceğinin sinyalinin gelmiş olması anlamını taşıyor. O yüzden dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız özellikle artık bizler için bir üst bant olan 15.50 civarına doğru dolar kurundaki regresyon kanalımızın üst kanalından geçen 15.50 seviyesini takipte kalacaklar. Burası artık önemli bir direnç ve hedef konumu haline gelmiş durumda. O yüzden dolar TL kurunda artık bizler için 15.50 kısada takip edeceğimiz önemli bir hedef noktası haline gelmiş durumda. Aşağıda önemli destek bölgesi ise arkadaşlar 14.88 bölgesinden geçen alan 15.50 ve 14.88 artık bizler için yeni bir kanal bant aralığının açıldığı alan olarak dikkatli bir şekilde takip edilecek dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız ve arkadaşlarımız için. Ülkemizde cari açık tarafına baktığımız zaman cari açığın gittikçe daha da fazlalaşması bizlerin ithalat tarafındaki girdilerin ve ödemelerin daha fazla olmasından kaynaklı olarak ülkemiz olarak da dolara bağımlılığı daha da arttırmış durumda. Yani dolar ihtiyacımız daha da fazlalaşmış durumda. Bizlerin Merkez Bankası tarafına gene baktığımız zaman rezervlerin azlığı, swaplardan gelen gelirlerin yetersiz olması ve bu yıl içerisinde 2022 yılı içerisindeki dış borç ödemelerimizi de göz önünde tutacak olursak sevgili dostlarım, dolar kurunda kademeli bir şekilde yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. Yaz itibariyle turizm gelirleri sıkı bir şekilde takibimizde olacak. Çünkü bu sıkı turizm gelirleri nasıl gidecek? Buradan gelecek bir gelir 40 milyar dolar civarında, Sayın Nebati'nin belirttiği gibi 40 milyar dolara yakın bir civarda turizm geliri sağlayabileceğiz mi? Bu da yakın takibimizde olacak dolar kurunu takip eden sevgili dostlarım için. Eğer ki 40 milyar dolara yakın bir gelir Sayın Nebati'nin söylediği gibi ülkemize bir giriş olur ise arkadaşlar, bu da cari açıkla kafa kafaya, yani şu anki durumda cari açığın daha da fazla açık vermemesi durumunda kafa kafaya yılı 2022 yılını kurtarabileceğimiz bir alan olur. O da şu şekilde gene değerlendirecek olursak arkadaşlar, regresyon kanalının üst tarafına doğru dolar TL kurunda bir sıçrama yaşar isek, yani 15.50'nin üzerinde burada bir kalıcılık sağlayabilir isek bu sefer de bir üst band kanalı açılacak. Bu üst band kanalımız da 15.50 ve ilk seviyemiz olan rekor seviyelerin geldiği bölge olan alanın tekrardan test edilmesi anlamında taşıyabilir. Yani 18'ler dolar kuru için tekrardan gündeme gelebilir. O yüzden doları takip eden arkadaşlarımız, gram altını özellikle takip eden arkadaşımız, dolardaki bu 15 lira üzerindeki kalıcılığa ons altın tarafı da eşlik eder ise gram bazlı altın takip eden arkadaşlarımız için de yukarı yönlü seyrin, birazdan bunu teknik olarak da sizlerle birlikte inceleyeceğiz, seyrin daha da yukarıya doğru evrilmesine sebebiyet verebilir. Dolar kurunda o yüzden tehlikeli yukarı yönlü ataklar görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Dolar endeksi tarafına gene baktığımız zaman arkadaşlar, dolar endeksindeki güçlü seyir gelişmekte olan para birimlerine karşı maalesef ki hala güçlü seyrini devam ettiriyor. Bizler için bakın şu çizdiğim Fibonacci kanalları üzerinde bu destek altına inilmedikçe, yani 103 seviyesinin altına inilmedikçe, bunu biraz da satışlara ve yukarı yönlü dönüşlere bağlı olarak 102.80 seviyesine doğru çeker isek, yani bir 102.80 altında bir kapanış olmadıkça dolar endeksi kuvvetlenmeye devam edecektir. O yüzden dolar endeksinde dikkatli bir şekilde takip etmeye de gerek var. Çünkü burada bir düzeltme eğer gelirse o zaman diğer para birimleri de dolar karşısında tekrardan güçlenmeye devam eder. Yani euro ve sterlin takip eden arkadaşlarımız dolar endeksini
ve dolar endeksinin burada 102.80 altında kapanış yapıp yapamayacağını takip edecekler. Çünkü bunun geri çekilmesi ve 102.80 altında kalması tekrardan dolar endeksini 98 puan civarına doğru çekebilir. Bu da euro ve sterlin tarafının tekrardan güçlenmesi anlamına gelebilir. Peki aşırılıkta dolar endeksinin yukarı yönlü ataklarına devam edebilmesi için bakın şurada takip ettiğimiz kanallar var dolar endeksinde. Buradaki kanallarda sert yukarı yönlü atakların gelmesi de muhtemel olur arkadaşlar. O yüzden dikkatle takip etmemiz gereken dolar endeksinde 104.35 civarlarındaki rakam önemli. Çünkü Fibonacci kanalına göre bu 104.35 üzerinde haftalık kapanışlar gelir ise dolar endeksinde güçlenme hızlı bir şekilde, agresif bir şekilde dolar endeksini 112 puan civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini sağlayabilir. Fakat Avrupa, ABD borsalarına baktığımız zaman bu borsalar tarafında hızlı bir çöküş piyasasının yaşandığı ve Fed'in de bu türden hareketlere izin vermeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bu izin vermeyeceğinden dolayı piyasaya yapılacak açıklamalarla birlikte gene ons tarafında yukarı yönlü bir güçlenme seyri izleyebiliriz arkadaşlar. Altın tarafında özellikle duran arkadaşlarımızın da dikkatli olmasında fayda var. Tekrar dolara geçtiğimiz zaman bakın şöyle günlükte de sizler de göreceksiniz. Kırılımın gelmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketli yeşil yeşil mumlar, yani güçlü mumların alım yönünde değerlendirdiği görülmekte. Haftalık olarak baktığımız zaman regresyon kanalının üst tarafını dolar kurunun kırdığı, yani bakın buradaki 14.80 desteğinin önemini görüyorsunuz. 14.80'in neden önemli bir destek olduğu. Bu 14.80 üzerinde kaldıkça regresyon kanalının da orta band seviyesinin yukarı yönlü kırıldığı teknik olarak görülüyor. Ve bu 14.80 üzerinde kalışlar haftalık ve aylık bazdaki grafiklere de yansırsa arkadaşlar dolar kurunda 16.20, 16.90 bizler için kaçınılmaz olarak görülmekte ilerleyen günler ve aylar içerisinde ve dolar kurunda tekrardan zirve seviyelerine doğru yukarı yönlü ataklar da kaçınılmaz olacaktır. O yüzden dolar kurunda bu tehlikeli hareketlere dikkat edeceğiz. Merkez Bankası'nın yapacağı atraksiyonlarla dolar kurunu 14.88 civarının altına çekip çekememesi artık önemli olmuş bir durumda. Özellikle de haftalıkta 14.80 üzerinde kapanışlar gelmeye devam ederse stokastikteki al sinyali de güçlenecektir arkadaşlar. O yüzden doları elinde dolar tutan arkadaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. Şu an itibariyle 14.88 üzerinde kaldıkça dolar kurunda yukarı yönlü ataklar maalesef ki kaçınılmaz gibi görülmekte. Altın tarafına hemen geçelim. Altının ons tarafında aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izliyoruz. Şu an 1865 bölgesi ons altın için önemli bir bölge, önemli bir destek konumunda. 1865 desteğini sizlerle birlikte takipte kalacağız. 1865 seviyesi kırılmadığı sürece tekrardan yükseliş kanalının 1900 dolarlar seviyesine doğru tepki ataklarını görebiliriz. Sizlerle birlikte izleyebiliriz. Peki dolar endeksini baktık. Dolar endeksindeki güçlenmeye baktık. Bununla birlikte dolar tarafında da güçlenme bekliyoruz. Doların 15 liralar civarında kalıcı olması durumunda, bakın doların 15 liralar civarında kalıcı olması durumunda onsun da 1865 desteğinde şu an için tutunup tutunmayacağını da izleyeceğiz sizlerle birlikte. Eğer ki 1865 altına sarkmalar ons altında görür isek ons altında bu sefer 1830 dolar seviyesini sizlerle birlikte takip ederiz aşağı yönlü. Bakın 1830 dolar korkutucu bir rakam gibi gözükse de şuradaki oluşan üçgen içerisinde yeni bir bant kanal aralığının açıldığı, fakat yükselen trend çizgisinin 1830 dolar üzerinde kaldıkça ons altında herhangi bir korkulacak durumun olmadığını bizlere gösteriyor. Dolar kurunun 15 liralar seviyesi üzerinde tutunması ve ons altının da buradan yukarı yönlü destek vermesiyle birlikte kırılım eğer ki aşağıya olmaz ise, 1830 dolarlar aşağısına olmaz ise bizler için gram altında 915 seviyesi önemli bir seviye olacak. Gram altında da sizler için özellikle şuradaki 870 seviyesi dikkatle takip etmeniz gereken, bakın şuradaki 870 seviyesi artık görülür ise, görülecek demiyorum sevgili dostlarım, bakın görülür ise, bunun altında bir kapanış görülür ise gram altından TL'ye geçmekte fayda var. Çünkü buradan o zaman hareket aşağı yönlü hızlanacaktır. Çünkü altı boş, bakın görüyorsunuz burada altı boş, aşağı yönlü hızlanacaktır. Fakat ikinci bir stratejik durum olarak da yukarıda eğer ki 915 seviyesini yukarı yönlü kırar ise de bu sefer
bizler yukarı yönlü hareketin 967 TL civarına kadar boş bir alan içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bu sefer de hareketlerimiz 967 TL civarına doğru gram altını yukarıya yönlü çeker. Bu üçgen içerisindeki hareket bizim için çok önemli. Yukarıdaki hareketin sertleşebilmesi için 915 seviyesi üzerinde kapanış şart. Aşağı yönlü hareketin gerçekleşebilmesi için ise şuradaki 870 TL'nin aşağı yönlü kırılması şart. Bu iki hareket içerisinde sıkışmış bir gram altın sizlerle birlikte takip ediyoruz. Gram altında da bu hareketlerin 900 lira üzerinde kalmasıyla birlikte 915 seviyesini tekrardan test edilebilirliği var sevgili dostlarım. O yüzden buradaki sıkışmayı takip edeceğiz. Buradaki sıkışmanın kırılımına göre bizlerin yön konusunda TL'de mi kalalım yoksa gram altın tarafında mı kalalım şeklindeki sorularımıza bir cevap bulacağımız bölge olacak. Bakın bu aynı bölge dolar Türk lirasında da takibimizdeydi ve dolar Türk lirasında bu bölgenin yukarıya kırılmasıyla birlikte bakın buradaki sıkışan alan içerisindeki hareketin hem de sizler için bir eğitim tarzında bir video olsun. Bakın buradaki hareketin yukarıya kırılmasıyla birlikte dolar kurunda nasıl yukarı yönlü hareketler gördük. Eğer ki buradaki hareketler aşağıdaki trend çizgimizi kırsaydı o zaman pozisyonlarımızı kısada TL'ye geçer alttan alım fırsatı yakalamak için bekleyebilirdik. Ve dolar kurunda yukarı yöndeki trend çizgimiz kırıldığı için hareketler bir anda alım yönüne dönüşüp hareketlerin yukarı yönlü hızlanmasına sebebiyet verdi. Bu da gram altında da gene aynı durum mevcut. Bakın gram altın takip eden arkadaşlarımız da buradaki sıkışmayı takip edecekler. Bizler için şu iki alan içerisinde gelişecek olan ve kırılımın gelmesiyle birlikte eğer ki kırılım buradan üst seviyeden 915 TL civarından olur ise önümüz boş olur ve 967 TL civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri takip ederiz. 870 altında kırılım bir olur ise de bu sefer TL'ye geçmekte fayda var. Çünkü bu sefer de aşağıdan toplama amaçlı kendimize tekrardan bir alan açarız ve gram miktarımızı çoğaltırız. İşte teknik dediğiniz olay budur arkadaşlar. Teknik olarak bir malı takip ediyorsanız teknik grafik üzerinde kırılımlar ve trend yönleri çok önemlidir. Bu kırılımlara ve trend yönlerine göre de pozisyonlarınızı aşağı veya yukarı yönlü düzeltmenizde, takip etmenizde de büyük fayda vardır. Çünkü bu hareketler aşağı yönlü hareketlerden de korkmayın. Hiçbir zaman korkmayın. Çünkü aşağı yönlü hareketlerde düzgün ve kırılımı takip ettiğiniz bölgelerden TL'ye geçebilir iseniz aşağıdan alımlarınızda gram miktarınız artacağından dolayı gene sizler için arkadaşlar yukarı yönlü hareketten daha güzel kazançlar elde etme imkanı da sizlere sağlayacaktır. Yani çarpı 2 dediğimiz double karlar asıl bu tür aşağı yönlü hareketlerde düzenli TL'ye geçebileceğiniz durumlarda karınızı daha da fazla arttırabileceğiniz